1566 yılı Zigetvar Ovası'nda bir imparatorluk babasını toprağa veriyordu. Cihanı titreten Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık muhteşem bir saltanatın ardından gözlerini hayata kapattığında, ardında bıraktığı miras sadece 3 kıtaya yayılan topraklar değildi. O, aynı zamanda mutlak gücün, merkezi otoritenin ve sarsılmaz bir nizamın sembolüydü. Ancak her zirvenin yamaçları kaygandır. Kanuni'nin ölümüyle birlikte Osmanlı Devleti tarihindeki en parlak altın çağı geride bırakarak farkında olmadan yavaş ama geri dönülmez bir yola giriyordu. Bu ani bir çöküş değildi. Daha çok güçlü bir ağacın içten içe çürümesi gibi dışarıdan heybetli görünen ama kökleri zayıflayan bir yapının hikayesiydi. Ve bu değişimin ilk tohumları Kanuni'nin haleflerinin karakterlerinde ve sarayın fısıltılarla dolu koridorlarında atılacaktı. Tahtın yeni sahibi, Kanuni'nin hayatta kalan tek oğlu 2. Selim'di. Babasının aksine o bir savaşçı değil, bir saray adamıydı. Sarı Selim, devlet işlerinin ağırlığını taşımak yerine, omuzlarındaki yükü babasının yetiştirdiği dahi devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa'ya devretmeyi tercih etti. Sokullu'nun 13 yıllık sadrazamlığı adeta Kanuni döneminin bir devamı gibiydi. Kıbrıs fethedildi, İnebahtı'daki donanma faciası kısa sürede telafi edildi, hatta Süveyş ve Don-Volga kanalı gibi çağın ötesinde projeler gündeme geldi. Ancak Sokullu'nun varlığı sadece yaklaşan krizi erteleyen geçici bir pansumandı. Asıl sorun, padişahlık makamının kendisinin zayıflamasıydı. Artık sancağa çıkma, yani şehzadelerin devlet tecrübesi kazanma geleneği terk edilmiş, şehzadeler sarayda, kafes adı verilen özel dairelerde dünyadan bir haber bir şekilde yetiştirilmeye başlanmıştı. Bu, tahta tecrübesiz, iradesiz ve saray entrikalarına kolayca alet olabilecek padişahların çıkmasına zemin hazırladı. Padişahın otoritesinin zayıfladığı bu boşluğu, sarayın en güçlü figürleri doldurmakta gecikmedi. Bu döneme adını veren Kadınlar Saltanatı, aslında Kanuni'nin eşi Hürrem Sultan'la başlamıştı. Hürrem, siyasi dehası ve hırsıyla sadece padişahın eşi olmaktan çıkıp devlet yönetiminde aktif rol alan ilk kadındı. Onun açtığı yoldan Venedikli bir asilzadenin kızı olan Nurbanu Sultan, ardından Safiye Sultan ve nihayetinde tarihin en güçlü kadınlarından biri olan Kösem Sultan yürüdü. Bu valide sultanlar, padişah annesi veya eşi olarak perde arkasında devleti yöneten asıl güç haline geldiler. Kendi adamlarını sadrazamlığa getiriyor, ittifaklar kuruyor, hazineden kendi servetlerini oluşturuyor ve hatta yabancı elçilerle doğrudan pazarlık yapıyorlardı. Bu durum sarayı bitmek bilmeyen bir entrika yuvasına çevirdi. Liyakat yerini sadakate, devlet aklıysa kişisel çıkarlara bıraktı. Rüşvet ve iltimas, devlet kademelerinde bir kanser gibi yayıldı. Önemli makamlar, en yetenekli olanlara değil, en çok parayı veren veya valide sultana en yakın olanlara satılır hale geldi. Bu yozlaşma, imparatorluğun can damarlarını, yani adalet ve maliye sistemini tıkıyordu. Bu çürümenin en acı sonuçları ise Anadolu'da hissedildi. Merkezi otoritenin zayıflaması ve adaletsiz vergi sistemleri toprağını işleyemez hale gelen köylüyü ve dirliklerini kaybeden sipahileri isyana sürükledi. Tarihe Celali isyanları olarak geçen bu halk hareketleri 17. yüzyılın başında tüm Anadolu'yu bir yangın yerine çevirdi. Can Bolatoğlu, Karayazıcı, Deli Hasan gibi isyan liderleri kendi ordularını kurarak şehirlere saldırdı, devlete adeta kefa tuttu. Bu isyanlar sadece birer asayiş sorunu değildi. Aynı zamanda devletle tebaası arasındaki bağın koptuğunun en acı kanıtıydı. Yıllarca süren bu iç savaş Anadolu'nun nüfusunu kırdı, tarımı bitirdi ve ekonomik yapıyı çökertti. İmparatorluk artık kendi kalbini kemiren bir hastalıkla boğuşuyordu.
Devletin içindeki bir diğer büyük çıbansa, bir zamanların en büyük gücü olan Yeniçeri Ocağı'ydı. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin zaferlerinin mimarı olan bu elit ordu artık bir canavara dönüşmüştü. Ocağa asker yetiştiren devşirme sistemi bozulmuş, ocak devlet içindir anlayışı yerine, devlet ocak içindir anlayışına bırakmıştı. Yeniçeriler askerlik dışı işlerle uğraşıyor, esnaflık yapıyor ve siyasete doğrudan müdahale ediyorlardı. Beğenmedikleri sadrazamları kazan kaldırarak indiriyor, hatta öldürüyorlardı. En trajik örnek 1622 yılında yaşandı. Genç ve reformist padişah II. Osman yani Genç Osman, yozlaşlaşan bu ocağı kaldırıp yerine yeni bir ordu kurmak istiyordu. Ancak niyetini anlayan Yeniçeriler sarayı basarak padişahı tahttan indirdiler ve Yedikule zindanlarında boğarak katlettiler. Bir padişah ilk kez kendi kulları tarafından öldürülüyordu. Bu olay, devletin otoritesinin ne kadar sarsıldığının ve Yeniçerilerin ne kadar tehlikeli bir güç haline geldiğinin en korkunç göstergesiydi. İmparatorluk artık kendi ordusunun esiri olmuştu. Devlet, bu girdaptan çıkmak için çırpınıyordu. 4. Murat gibi sert ve otoriter bir padişah, demir yumruğuyla isyanları bastırdı, yozlaşmanın kökünü kazımak için tütün ve kahvehaneleri yasakladı, Yeniçerileri Bağdat ve Revan seferleriyle yeniden disipline etmeye çalıştı. Ancak onun ölümüyle birlikte eski düzen geri döndü. İmparatorluk, uçurumun kenarında sallanırken son bir umut ışığı belirdi. Köprülüler. 1656 yılında devletin içinde bulunduğu çaresizlik o kadar büyüktü ki, Valide Turhan Sultan 80 yaşındaki Köprülü Mehmet Paşa'ya sadrazamlık teklif etti. Ancak Köprülü bu görevi kendi şartlarıyla kabul etti. Saray yönetime karışmayacak, atamalarında serbest olacak ve hakkında bir şikayet olursa savunması alınmadan görevden alınmayacaktı. Bu, adeta bir olağanüstü hal ilanıydı. Köprülü, bu yetkilerle devleti bir cerrah titizliğiyle ameliyat etmeye başladı. Yolsuzluğa bulaşanları, isyan edenleri ve liyakatsizleri en sert şekilde cezalandırdı. Onun ve ardından gelen oğlu Fazıl Ahmet Paşa ile damadı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın sadrazamlıkları Köprülüler devri olarak anılacak ve imparatorluğa 30 yıllık bir nefes alma imkanı tanıyacaktı. Bu dönemde Venediklilerle yapılan Girit Savaşı kazanıldı, Uyvar ve Kamaniçe gibi önemli kaleler fethedildi, devlet adeta eski gücüne kavuşuyor gibiydi. Bu yeniden canlanma, özellikle hırslı sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya Osmanlı'nın en büyük hayalini gerçekleştirme cesareti verdi. Viyana'yı fethetmek. Bu fetih hem imparatorluğu sarsılan prestijini onaracak hem de Avrupa'ya son ve kesin bir darbe vuracaktı. 1683 yılının yazında, tarihin gördüğü en büyük ordulardan biri Viyana surlarının önüne yığıldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki 150 bini aşkın asker, Avrupa'nın kalbini sökmeye gelmişti. Kuşatma aylarca sürdü. Şehir açlık ve hastalıkla boğuşuyor, düşmek üzereydi. Ancak Merzifonlu'nun aşırı kendine güveni ve şehri bir an önce teslim almak yerine yağmadan koruma arzusu ona kritik zaman kaybettirdi. Bu sırada Papa'nın çağrısıyla toplanan ve Polonya Kralı Jan Sobiewski'nin komuta ettiği Birleşik bir Hristiyan ordusu Viyana'nın yardımına koşuyordu. 12. Eylül sabahı Kahlenberg tepelerinden aşağı 4 nala inen Leh süvarileri kuşatmayla yorgun düşmüş ve arkasını sağlama almamış Osmanlı ordusunun merkezine bir hançer gibi saplandı. Panik ve bozgun bir anda yayıldı. Cihanın en büyük ordusu birkaç saat içinde dağıldı. Geriye tonlarca mühimmat, yüzlerce top ve padişahın otağı da dahil olmak üzere muazzam bir hazine bırakarak kaçtılar. İkinci Viyana kuşatmasındaki bu hezimet bir savaştan çok daha fazlasıydı. Bu bir efsanenin sonuydu. Türklerin yenilmezlik miti Viyana surları önünde paramparça olmuştu. Bu 160 yıl süren duraklamanın bittiği ve gerileme denilen uzun ve acı dolu bir dönemin başladığı andı. Bu yenilginin ardından kurulan Kutsal İttifak, Osmanlı'yı 16 yıl sürecek ve büyük toprak kayıplarıyla sonuçlanacak bir savaşa sürükleyecekti. İmparatorluk artık saldıran değil, savunan taraftı. Ve bu savunma onu kendi içinde büyük değişimlere, acı reformlara ve varoluşsal krizlere zorlayacaktı. Zirveden düşüş başlamıştı ve iniş, tırmanıştan çok daha sancılı olacaktı.